Beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Beğenin abi. Buff'lar var, bir sürü şey var. Sen onların hepsini sadece beğen. En çok tutan modellerden bir tanesi bu arada. Bu sivri gidondan çok seviliyor. Ya sivri gidon, bir de şey var hani sürücüye doğru bir kavisi var gidonun. Tam Şurada. yandan alabilirseniz. Bu motorda da yapılacakları kabaca bahsetmek gerekirse zaten gördüğünüz gibi komple elektrik tesisatı elden geçiyor şu anda. Hatta kabası bitti sayılır bu işlerin. Bununla beraber Race Riders Custom'a hoş geldiniz. Şu an değişik bir videoyla karşınızdayız. Uzun zaman bir çekim yapamamıştık. Aramız olmuştu. Bu arada iş yapmaya devam ettik. Başladığımız bazı projeler var. Giriş bölümlerini çekemediğimiz projeler var. Bunlar hakkında kısa bir bilgilendirme videosu çekmek istedik. İlginizi çekebileceğini düşündüğümüz 2 tane motor var içeride. Hatta 3 tane. Hatta İçeride çok fazla motor var. İçeride çok fazla motor var. Birazcık yüzeysel olarak bunları anlatacağız. Videoyu izledikten sonra bakarsınız, ilginizi çeken motorlar olursa içlerinden onları da yoruma bırakırsanız onlarla alakalı daha detaylı videolarda çekebiliriz ileride. Yani aslında kabaca bir atölye turu yapmış olacağız bugün sizlerle. Şimdi en başta burada zaten 2 tane servis liftimizin birinde bir BMW var R66. Ufak bir işlem için gelmişti bu motor. Şu an Fırat bununla ilgileniyor. Yine elektrik işi olduğu zaman zaten Fırat'ın sancıları başlıyor. Kısaca anlatalım mı buna neler? Yani şöyle, buna Acewell'in kilometre saati takılacaktı. Her şey içinde, yani kitin içinde braketi, kablolamaları hepsi mevcuttu fakat içinde gelen braket uymadı. Braket uymadığı için yeniden bir braket yapmak zorunda kaldık. Hatta onu da şöyle göstereyim. Yani şöyle bir braket yapmak zorunda kaldık. Şimdi bu braket lazer kesimden sonra gelince fırın boyaya gidecek. Ondan sonra montajını yapıp kilometre saatini oturtacağız. Kilometre saatinin elektrik bağlantılarının hepsi şu an okey. Yani bütün kilometre saatinin her şeyi çalışıyor. Sadece braket bekliyoruz bunda. Bunu bir sadece Aynen. kilometre saati takılacaktı. Ya şöyle hızlıca geçiyorum bunları esas projelere doğru. Hızlıca gitmek istiyorum. Burada da bir tane Sportster var. Bu da daha önce yaptığımız bir makinaydı. Satıldı. Bir de Arda var. Yeni sahibi bir de Arda var. Arda merhaba. Merhaba. Al bunu. Bunda da ufak tefek işlemler var yine. Kısaca anlatabilir misin neler var bu motorda yaptığımız? Ya bu motorda önce gidon uzatılacaktı. Hatta mikrofonu ağzına tutman lazım. Tamam. Gidon uzatıldı. Bu önceki gidonu. Drag Bu şekilde. vardı. Drag vardı. Uzattık. Bu da kendi imalatımız olan gidonlardan bir tanesi. Bizzat En benim çok- yaptığım. Aynen. En çok tutan modellerden bir tanesi bu arada. Bu sivri gidonlar çok seviliyor. Ya sivri gidon, bir de şey var hani sürücüye doğru bir kavisi var Evet. gidonun. Tam Şurada. yandan alabilirseniz gidonu şöyle öne doğru bir şey var. Kavisi oluyor. Gidon uzatıldığı için de tesisat da haliyle uzatıldı. Teller de uzayacak. Zaten pazartesi günü tellerini alıp takacağız. Onun dışında Hemen yine var, ekstraları çok var. Var. Ufak Ha, bakım ufak. yapacakmışız. Bakım, burada zaten. aynen. Bakımları var. Çıkan problemler oldu yine bu motorda. Çıkan problemler iş olmuyor ya. Olmuyor. Problemsiz iş olmuyor. Evet, her şey böyle çok güllük gülistan bitmiş gibi gözüküyor dışarıdan bakıldığı zaman ama Yok. içeriden ya bir cıvatayı söküyorsun, bir şey yapıyorsun, yalama çıkıyor. Hadi ondan sonra uğraş dur. evet, oluyor. Vesaire. Bir de arka çamurluğu kesilecek bunu. Aynen. Arka çamurluğu da kesip bu yeni model Sportster'ların kısa çamurlukları gibi bir şey. O zaman kolay gelsin sana. Teşekkürler. Kolay gelsin. Şöyle ben esas Öyle. göstermek istediğim projeye doğru yol alalım. Burada bir tane Night Rod var. V-Rod Muscle görünümlü Night Rod Night yapıyoruz. Değil mi? Öyle bir şey oldu bu. Bu da bir süredir üstünde uğraştığımız bir proje. Aslında ufak tefek birkaç işlemi var. Arkaya bir air süspansiyon taktık. Fırat yine Evet. aktı gitti. Nasıl taktın bunu anlatmak ister misin? Ya aslında aklım çok gitmedi de. Aktı gitti. Farklı. Aktı gitti. Aktı gitti. Ha, aktı gitti. Aktı mı? Bir baktım Tabii takılmış bir baktım yani. taktım. Ya ben normalde hani havalı süspansiyonu bir takayım hani göreyim mantığıyla bir girdim. Bir 15-20 dakikada. Yani çok kolaymış montajı. Gerçi hani aldığımız markayı şu an hatırlamıyorum. Markanın yanında verilen o Arnold. şey Arnold. Neydi Nasıl onun adı? okunuyor bu? takma şeyi
kılavuzu çok ya basit, çok güzel anlatmışlar. O yüzden takarken Bu herhangi bir... kağıda basılı renkli geldi. Evet, değil evet. mi? Çok güzel bir... Ya şöyle kabaca bu motora yapılanları anlatmak gerekirse aslında genel night rod tipleri, modifiye night rod tipleri bizim çok hoşumuza gitmeyen görünümler. O işte sivri bir şeyler geliyor, acayip böyle Batmobile gibi genellikle piyasada gördüğümüz night rodlar bu şekilde. Biz Muscle'ın grenajlarını çok beğeniyoruz. O yüzden bunun üzerine Muscle'ın deposunu, işte radyatör korumasını, yan kapaklarını taktık. Arka çamurluğu orijinal night rod arka çamurluğu olarak bıraktık. Ve işte air süspansiyonlar takıldı. Ardından buna ön tarafa 21 inçlik bir ön jant sipariş ettik. Genelde yapılan uygulamalarda arka işte hayvan gibi bir lastik takılır, ön taraf oynanmaz falan. Hani biraz artık bunlardan kurtulmamız, sıyrılmamız gerektiğini de düşünüyoruz biz. Sade ve şık bir makine yapma amacıyla başladığımız bir proje. Arka lastiği stok bıraktık. Önü 21 inç olarak büyüttük. O da gelmek üzere zaten yolda gözüküyor, kargoda. Geldiği zaman jantlar boyanacak. Makine tamamen Wineberry Red, kendi kırmızı böyle bordomsu, kırmızı bir güzel bir boya yapacağız ve karanlıkta, ışıkta dönecek boyanın rengi, koyulaşacak, açıklaşacak. Şu an zaten boya aşamasını bekliyor. İmalat olarak da normalde makinenin üstünde yine bizim yaptığımız bir tane drag bar vardı. Onun yerine fat drag bar yaptık. Bu da boyadan yeni geldi. Şunu da bir açıp göstereyim. Bu fat drag bar'ı niye yapmıştık? Aynalar... Çarpıyordu aynalar şeye. Değil mi? Normal depona çarpıyordu. Bizim normal standart drag barlarımız Muscle'ın grenajlarına uymadı. O yüzden biraz daha açık ölçülerde drag bar yeniden yaptık. Yapmışken de bu sefer fat drag bar yapalım dedik. O da... Ya bu da aslında hani klasik drag bar görüntüsündeki o hani bir yeri düz geliyor sonradan kıvrılıyor tarzında değil. Tamamen kavisli bir drag bar aslında. Ha tabii şey yok. Şuradan böyle sivri bir katlanması yok. Daha böyle yay gibi. Büyük, yani uzun bir yay çiziyor gibi. Evet, yay gibi yapmayı Düşünebiliriz. tercih ettik. Agresif bir görüntü. Fat olması özellikle çok güzel gösteriyor. Bir de bu motora şey ürettik. Bu ön amortisörlerdeki şu gri görüntüyü de görmek istemiyordu kullanıcı. Burayı da gizlemek için bir parça ürettik. Onlar burada mı? Onlar Buradan tabii ya. Bak ben bunları unutmuşum. Ayaklıkları, pedalları, işte fren pedalı, debriyaj pedalı falan bunların hepsi de yine kullanıp statik boyaya gitti. Aslında böyle bir restorasyon işi de var. Böyle bir proje var. Bunun birinci bölümünü, ikinci bölümünü vesairesini çekmeyi unuttuk. Artık son bölümünü belki çekebiliriz. Eğer merak ederseniz, yorumlara bunu belirtirseniz son bölüm çekimi yapabiliriz. Çünkü gerçekten şık bir night rod olacağını düşünüyoruz. Biz çok inanarak yapıyoruz bu projeyi. Bir de yine normal yaptığımız motorların dışında burada bir tane yine bir BMW'miz var. R80'di değil mi Fırat? bu mu? R80 bu. R80 R80'i. /100. R80'i 100. Ya Evet. motor gerçekten Sessizlik oldu. hoşuma giden bir proje oldu. Tüm elektrik tesisatını çıkartıp Mo-Unit Blue'yu taktık. Onun üstüne bir de Mo-Lock var. Anahtarsız çalıştırma. Onu taktık. MotoGadget'ın zaten göstergesi var. Taktıkça şeyi fark ettim. Yani çok mantıklı ve kullanışlı. daha az kablolamayla. Aslında şu an çok gibi duruyor. Fakat şöyle ya bunlar şu an hani ben üzerine dizdiğim için daha tamamen saklanmadı ya da bitmedi. O yüzden çok fazla burada kablo görüntüsü var gibi duruyor. Fakat bunları gizlediğimizde gerçekten eski tesisatına göre çok az yer kaplıyor. Hatta eski tesisatını bir Aynen. bunun Bu arada getireyim. parça da şu Mo-Unit dediğimiz parça şu. Küçücük bir parça. Bu bir sigorta kutusu. Aynı zamanda Bluetooth'la telefona da bağlanıyor. Bu sayede telefondan motorun detayları hakkında da bilgi alabiliyorsunuz ve kablolamayı gerçekten çok minimalize eden bir parça. Yani şu an bunlar toparlanacak tabii ki. Şöyle bu yani şöyle koyayım üstüne tesisatı. orijinal tesisatı. Şöyle. Ya bunun yaptığı işlevi Şu küçücük kutu yapabiliyor. Aynı zamanda bir de işte yine MotoGadget'in kilometre saatini taktık. Bir de anahtarsız çalıştırma sistemini kurduk. Şu an kaba tesisatı bitmiş durumda. Şunu da bir açabiliyoruz mu şu anda? Tabii açabiliriz. Getireyim. Kaba tesisatı bitmiş durumda. Bunlar komple sarılacak. İşte bu şekilde makaronlanacak tesisat. Ve
jilet gibi şasinin üstüne Yani dizeceğiz. şunu şimdi reklamını yapacak gibi oluyorum da şöyle. Normalde motorun kontağını açan şey bu. Bunda herhangi bir pil yok. Bu cihaz kendi elektromanyetik dalgalarını üretip bunu okuması sayesinde çalışıyor. O yüzden bunda herhangi bir pile ihtiyaç duymuyor. Hani şöyle açayım. Bak kilometre saatini çekebilirsin. Yani açtığınız zaman bütün tesisat zaten burada nerelerde elektrik var, nereler aktif, nereler değil bunların hepsini görebiliyorsunuz. Aynı zamanda telefondan Aynı da zamanda evet görebiliyorum. telefonda yani Bluetooth özelliği var. Şöyle bir bilgi de vereyim. Mo Unit'in Blue'sunda Bluetooth özelliği var. Şeyde yok. Mo Unit olanda yok. Zaten burada simgesi de var. Telefondan bağlandığınızda nerelerinde kaç amper akım geçiyor, işte arıza var mı yok mu, kısa devre var mı yok mu gibi bütün detayları görebiliyorsunuz. Üstüne üstlük bunun yanında gelen hız şeyi var, hız sensörü var. Hız sensörüyle de beraber motorun kaç kilometreden sonra bakıma gireceğini, işte lastiklerinin ne zaman değişmesi gerektiğini, balataların ne zaman değişmesi gerektiğini gibi birçok seçeneği var. Onları ayarlayabiliyorsunuz. Sessiz alarm seçenekleri var. Ya daha doğrusu sessiz alarm seçeneği var. Telefona direkt bildirim geliyor. Sesli alarmlarda da orta, medium, orta oluyor. Az, Tolga orta. Rendi Venti. Aynen. Bitti gitti. Tolga'nın bitti gitti hadi la. Allah Allah. Az, orta ve çok hassasiyetli alarm seçenekleri var. Hani motoru ilk salladığınızda sadece sinyal yakıyor. Bir daha sallandığında kornayla beraber ötmeye başlıyor motor. Bunların hepsi Moto Gadget'ta Tabii, geliyor. hepsi Moto Alarm da Gadget'ta ve geliyor bunların- motora yani. Yani şu İşte tuşların ne yapmasını istediğinizi, yani şunlar mesela korna olsun, bir kere basıp bıraktığımda korna çalsın ama ben sürekli bastığımda örnek veriyorum marş yapsın gibi seçenekleri telefon uygulamasından direkt seçip aktarabiliyorsunuz, güncelleyebiliyorsunuz cihazı. Aslında çok mantıklı, bence her motora takılması gereken bir cihaz olduğunu Evet. düşünüyorum. Hatta şu an işte şu yanda gördüğünüz Old Fart projesinde de galiba şey yapacağız, Mo Unit kuracağız gibi. Yani bunu kurduktan sonra biz de ona karar verdik. Zaten son bölüm videosunda Old Fart'ın elektrik tesisatı komple değişecek diyoruz. Aslında komple alıp Mo Unit'i kurmak çok daha mantıklı olacak gibi. İş ona dönecek onda da. Bu motorda da yapılacakları kabaca bahsetmek gerekirse zaten gördüğünüz gibi komple elektrik tesisatı elden geçiyor şu anda. Hatta kabası bitti sayılır bu işleri. Bununla beraber işte gidon sinyalleri gelecek, elcikler, düğmeler, manetler, kilometre saati vesaire hepsi değişiyor. Bu kilometre saatini buraya koyabilmek için bir üst mesnet tasarladık. Onun da imalatı yapıldı. İşte boyaya gidecek en son. Ardından bloğu tamamen indirip yaracağız. Bloğun altında ufak yağ kaçakları var. Bütün contaları, keçeleri değişecek makinenin. Kumlanacak ve statik boyaya gidecek. Bu arada arka beşikte gördüğünüz gibi burası açık. Sadece sağdan tutuyor. Şeyde amortisör de aynı şekilde tek taraftan var. Tabii lastikleri değişecek bunun şu an elzem olan ihtiyaçları elektrik tesisatı, bloğun boyanması, lastiklerin değiştirmesi, ufak tefek aksesuarların hepsini söyledik. Tabii ki jantların da boyaya ihtiyacı var. Jantlar çok kötü durumda. Onlar da bir kumlanıp boyanacak. Ardından bir de işte son olarak motorun genel boyasını yapacağız. Bunun bir deposu, bir de SL6 grenajı vardı. Onların bir boya işlemleri olacak. Makineyi bu şekilde teslim edeceğiz. Daha sonra ilerleyen zamanlarda motor tekrar gelecek, diğer eksiklerini yapmaya devam edeceğiz. Çünkü motorda çok fazla eksik var. Ya şu an zaten bu üstündeki tesisatla birlikte motor şu an aslında aktif olarak çalışabiliyor. Tabii. Hani bütün işte kısası uzunu, sinyalleri, kornası vesaire, şarjı varsa her şey okey şu an. Sadece bunların bir düzenlenip toplanması kaldı. Sonra zaten bloğu sökmeye gireceğiz. Ya tam anlamlı aslında bir proje değil. Hani elektrik tesisatı ve blok yenilenecek ama bizce yapılması gereken diğer şeyler yapılmadığı için aslında Bitmeyecek. Aynen bitmeyecek bir proje aslında bu. Onları da daha sonra yapacağız. Bu da çekilebilir miydi baştan beri? Çekilebilirdi bu arada bence. Ama işte bizim de önceki videolarda da anlatıyoruz. Araya fuar girdi, bir şeyler oldu, işler yoğunlaştı. Araya bir boşluk girdi, video çekemedik. Bunlar da o zaman gelen işlerden bazıları. Bu şekilde. Var bir de hani şöyle bir şey var. Biz bu motorları burada ne kadar çok tutarsak o kadar zarar aslında bizim için. Ya Yani tabii. olabildiğince en hızlı şekilde verip sonraki işlere bakıyoruz. Bu koşturmacada da kamerayı kurayım. Yani onlar da çok zor. Yani kamerayı kuruyorsunuz, ışığı kuruyorsun,
İşte ortamı temizliyorsun vesaire. Yapmayı yani unutuyorum ben şahsen. Ya bu video işleri, onu diyecektim. Bu video işleri gerçekten gözüktüğü kadar kolay değilmiş. Kolay değil yani. Evet. Aldım kamerayı çektim olmuyor. Yani. Onun Yo, evet. odaklaması var, ışığı var, şeyi var. Abi saygı duyuyorum. Kurgu, evet. Yani- Kurgu için gerekli ekipmanlar, çekim için gerekli ekipmanlar Yani vesaire. kolay vesaire. olmadığı için bazen böyle aklımızdan İşi de çıkıyor. bekletemiyoruz. O Aynen. noktada işin de yürümesi lazım. O yüzden de böyle bir video çekmek istedik aslında. Hani Ben- dükkandaki motorları gösterip. Beğeneceğinizi de düşündüğümüz bir video oldu. Devam edelim o zaman. Şimdi şöyle yukarıya doğru çıkacağız. Çıkmadan önce şurada bunu da göstereyim. Böyle bir makine var burada. Daha önce yaptığımız videosunu çektiğimiz bir projeydi bu. Şöyle bir şey var. Koltuğun oturuş pozisyonu çok kötü. White Aslında o Glide ayaklıklarınla alakalı. Şimdi mid kontrole geçtiğin zaman o seni bayağı rahat aldık. Bunda da şu anda şöyle oldu. Bu motor ilk geldiğinde hardtail yaptık. Arka amortisörün iptal edilmesi istendi. Zaten şuraya şeyini bırakalım, linkini. Oradan girip izleyebilirsiniz bu motorun ilk halinin videosunu. O Ama şeyler nerede? Neydi? Amortisör yerine koyduğumuz. Onlar yukarıda kaldırdık şeyde bak Selin'in yanında. Türkiye'de çok zor. Yani bu hardtail motoru Türkiye'de kullanmak biraz zor. Şöyle böbrek taşınız varsa okey. Kullanabilirsiniz. Aynen. Kamera arkasından bir hareket geldi ve çok doğru bir hareket. Zor. Ondan sonra ama ben old school motora binmek istiyorum ama hardtail binemiyorum. Ne yapabilirim? En mantıklı yapabileceğiniz şey Crazy Frank's Fender dedikleri bu çamurluk uygulaması. Zamanında biraz kırık bir Frank adında birinin bulduğu bir çamurluk tasarımı bu. Bunu nasıl buldun ya? Abi çok mantıklı bir şey. Tasarım kendi içinde hem stop lambasını hem plakayı barındırıyor. Hem amortisörlerin aktif. Arada boşluk bırakabiliyorsun. Herhangi bir kötü gözükmüyor. Çok kullanışlı, çok mantıklı ve old school bir çamurluk şekli. Bu çamurluğun imalatını yaptık. Bunun da videosu yakında gelir. A'dan Z'ye nasıl yapıldığını anlatacağız bunu. Şu anda da sele işlemleri devam ediyor bu motorun. Bunda işte çamurluk, sele ve boya işlemleri olacak. Bunu da izlersiniz. Tabii. Şimdi yukarı gidiyoruz. Evet şimdi yukarıdayız. Evet, müşteri karşılama alanımıza hoş geldiniz. Şimdi de müşterimizi karşılayan Melis yanımızda. Merhabalar Melis Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Sen böyle mi karşılıyorsun müşteriyi mesela? Genelde sosyal medyada karşılıyorum müşteriyi, yani buraya çok çıkan olmuyor. Evet, bu arada dükkanını aradığınız zaman veya yazdığınız zaman Melis sizinle ilgileniyor oluyor genellikle. O da burada işte müşteri karşılamaya, parça siparişlerine vesaire sosyal medya işlerine bakıyor. Ne yapıyorsun şu anda? Yaptın, Öyle- bitti mi o işler? bitti. Öyle stoklara falan Boş bakıyorum. müşteri mi oldu Melis? Boş müşteriyi bulamadım ya. Aha. Aynen. Üzdü. Buluruz ya, ne yapalım. Tamam, o zaman sen boş müşterini aramaya devam et. Biz de biraz Berke'ye Berke'yi gidelim. darlayalım. Çünkü şu an şeyde boya odasında efsane bir iş var. Onu da göstermeden edemeyeceğiz yani madem böyle bir video çekiyoruz. Kapalı kapılar ardında. Berke. Evet, bu Berke. Buyur. Berke de burada şu an yalandan zımpara yapıyor. Parçaları bitirdim, sizin geldiğinizi duydum. Burası Hemen böyle, şurası çalışıyormuş gibi. Evet, iyi çalışıyor. gözüksün diye altına kutu falan koydum. Güzel olmuş. Aynen. Bize anlatır mısın biraz yaptığınız işi? Burada çok rengarenk Evet. şeyler var yani. Softail Deluxe var aşağıda, gösterdiniz mi siz onu? Yok, o dışarıda. dışarıda. Sökülü bir halde. Onun işte parçalarını boyuyoruz. Biz o motora çanta demiri yaptık. Aynen. Hard çanta. Sert çantalar. Ne deniyor? Hard buna? case. Hard case. Hard case çanta kullandık. Onları boyayacaktım işte. 6,5 haftadır uğraşıyorum. Şimdi baktığınız zaman Ama bayağı bir sonuç- iş var. Sonuç güzel. Evet. Sonuç çok iyi. Şöyle ben Ben de özellikle çekeyim mi? motorun üstüne takıldığında Ben de çok halini merak çok ediyorum. merak ediyorum. Abi şöyle yapalım. Bu daha zımparalanmadı. Belli. Diğerleri pastacılığa hazır, zımparalı bu şekilde. Evet, o yüzden biraz mat. Ama ona bir şov yaparız şimdi. Temizlik timleri show. Aynen. Bu arka çamurluk. İçlerine pütür atıyoruz boyamadan önce. Ondan sonra Ön çamurluk. Hocam boyacılık. 2 fıs fıs. iki fıs fıs ya ne olacak? Faz fus. Fas fus. Boya alt tarafı. Bu zaten. ön çamurluk. Ha hepsini Hepsini indirmene indirmeye gerek yok kanki. ya. Değil mi? Yani. Tabii tabii. Aynen. Zaten bunlar yandan gözüküyor. Bunların üstleri de arkaları falan da var. 7 parça boyadım. Böyle simli, metalik, kırmızı. Bir de şöyle yapalım Burada da. 5 parça var ama. 5 parça. 2, 3, 4, 5 kapaklar var. 6, 7. Tamam.
Onlar ne? Onlar öyle kendinden mi boyanıyor onlar? Bu motorun da toplanmış, bitmiş halinin videosunu görmek isterseniz yine her zaman olduğu gibi aşağıya yorum bölümüne bırakabilirsiniz. Parladığı zaman en son pastacılardan sonra böyle bir görüntüye sahip olacak. Şu an 6000 kum en son zımparası yapıldı. İnceden kalından inceye doğru da 3 kat pasta yapılacak. Nasıl yaptık? Bu Metal Flake boyaların şöyle bir durumu var. İlk önce zemine simi atmanız lazım. İlk simli zemini, gri zemini hazırladıktan sonra burada gördüğünüz gri çizgilerin hepsi ilk maskelediğim. Yani ilk konturları, tasarımın ana hatları. Ondan sonra buradaki desenler dantel. Yani nasıl anlatayım abi? İşte maskeliyorsun, boyuyorsun, öbür tarafı maskeliyorsun, boyuyorsun, sonra maskeleri söküyorsun. Dada! İlk önce bunlar saca kadar boyayı söküyorsun. Önce motordan söküyoruz ama. Önce en baştan başlıyor. Kestim. En baştan başlıyorum. Motor geliyor. Hazırsan motor geliyor. Hayır, önce Melis teklif hazırlıyor, yolluyor. Melis teklif hazırlıyor, yolluyor. Motor geliyor. Ondan sonra metalik gri atılıyor üzerine. Tahmin Sim ediyorum. atılıyor. Neyse çok geç kaldım. Sim atıldıktan sonra vernik atılıyor. Komple zımparalanıyor. Artık yüzeyimiz boya yapmaya hazır bir hale geliyor. Aslında buraya kadar anlattığım şeylerin hepsi zemin hazırlama. Ondan sonra ilk zemin gri olduğu için ilk konturları çektiğimiz ilk bu zemin çizgilerini atıyorsunuz. Bir de onun tasarımı Çekiyorsun. yapılıyor. Onun tasarımı yapılıyor. Esas öyle de bir vakit alan bir süreç. Oturup bakıyorsun. Evet. Bunu nasıl bir şekil yapsam? Bu bant nereden geçse, neyin üstünden geçse? Ya bir de şey var. Bunların geçse, hepsinin nereye göre tasarım yazsam? dilinin bu kadar parçanın hepsinde de bir bütün olması gerekiyor. Yani tamam çamurluğu yaptın, onu ön arka çamurluğu yapıyorsun, ona göre depoyu yapıyorsun, Evet. ona göre yan çantayı yapıyorsun. O falan filan derken tasarım süreci de tabii bayağı Zaten işleniyor. baktığınız zaman da genelde boya tasarımını, bu tasarımın üst bölümünde bu dantel detaylarını görürken yan Ya- tarafta da şu parmak izi gibi dediğimiz tasarım detaylarını görebiliyorsunuz. Sivri biten çerçeveler. Birbirinin üstünden geçen çerçeveleri bölen başka bir çerçeve. Onun içerisine dantel. Çerçeve Inception. Yani işte bir sürü şey. Aslında bunu böyle anlatmak yerine de yani time Video lapse olarak çekmek video lazım. çekmek Evet. lazım yani. İşin ne kadar uzunluğunu görmeleri için aynen. Zor bir. Zor. O zaman bu videomuzu kapatmak için sözü Evet bu tarz videoların, Belki bu arada videonun hiçbir yerine katılmayıp en son bu tarz videoların, meğerse video çok kötüymüş değil mi? Bu tarz videoların devamlı gelmesini istiyorsanız bizi beğenmeyi, like atmayı, aklınıza takılan herhangi bir şey varsa da yorum yapmayı unutmayın. unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu güzel tekstil ürünlerinde de kavuşmak Başka istiyorsanız. aksesuarlar da var. Başka aksesuarlar da Tabii var. anahtarlıklar var, kemerler var. Sitemizden. Yakında çoraplar Bak gelir, bir daha kepler bana gelir. like diyor. Ben beğendik. Beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Beğenin abi. O en önemlisi o. Tişört aldım. Siyah tişörtü ben para kazanmayayım. Sen beğen. Ben ama. YouTube'da bir yere Evet, geleyim yani. evet, doğru. Önemli olan o. Doğru. Ben tişört her yerde satarım. Sen almazsan giderim şurada pazarda satarım. Bufflar falan da var. Ha? Bufflar var, bir sürü şey var. şey Sen onların hepsini sadece beğen. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.